Horvax TV'den herkese merhaba. Yeni bir soru cevap videosuyla beraberiz. Kameranın arkasında editör arkadaşımız Doruk Çelebi bizlere soruları soracak. Yanımda da Serdar Bal var. Teknik bilgi gerektiren sorular da Serdar Bey bir sessizliğe bürünüyor. Takipçilerimiz böyle bir farkındalık yaşamışlar. Bunun sebebini merak ediyorlar. Bunun sebebi burada oturuyor ya. Yiyorsa konuşun ya bunları. Orada da oturuyor değil mi? Sadece burada Orada da oturmuyor. oturuyor. Yani bu nasıl yani? Bunun soruyu ben tam anlayamadım yani. Aslında ben biraz kibarlaştırdım soruyu. Orada biraz daha... Ne sorduysa onu söyle. O zaman da cevap verelim. Şöyleydi yani madem pek bir şey bilmiyor niye orada oturuyor? Kanepeyi daha çok hak edenler yok mu diye. Çok eğlenceli oldu. Evet. Sizin için eğlenceli oldu muhtemelen. Bu arada soruyu kibarlaştırma konusundaki bayağı başarısını bir da altını çizmek kibarlaştırmış lazım. yani. Yani. Ya biz burada Horovax olarak bulunuyoruz. Yani Horovax eğer bu videoyu seyredenlere teknik anlamda bilgiyi verebiliyorsa bunu Serdar vermiş, Doruk vermiş, Burak vermiş. Ben hepsiyle gurur duyuyorum. Hoşuma gidiyor. Ama bu soruyu soruyan arkadaşla yani kamera karşısında değil de birebir bir yerde oturup bir Ringde. teknik bilgi konuşması yapmak isterim yani. Ya aslında ben de ufak bir ilavede bulunayım. Sonuçta biz teknik konularda Doruk'la da aramızda çok paslaşıyoruz. Bu soru aklıma başka bir soruyu getirdi. Yine sana hitaben Hamilton videosundaydı yanlış hatırlamıyorsam şey demişti biri işte madem bu segmentin kullanıcısı değilsin neden o zaman çıkıp yorum yapıyorsun diye. Evet. Serdar'ın o segmentin kullanıcısı olmaması aslında o segmenti yorumlama açısından çok değerli bir durum. Fakat insanlar tabii bunu bu şekilde düşünmedikleri için ilk başta anlayamıyorlar. Sonuç itibariyle belli bir lüks ya da high-end ürün grubunu kullanan, bunun özelliklerine, bunun işçiliğine, bunun yapım kalitesine aşina birinin bundan daha altta bir saati yorumlarken ki kullandığı bütün tespitler, verdiği feedback çok önemli. Bu saatin ne kadar fiyatına göre başarılı bir iş yaptığının da bir göstergesi aslında. Dolayısıyla bunu sadece o segmentin müşterisi değilsen yorumlamayacaksın ya da madem kullanmıyorsun niye oraya çıkıyorsun Ya gibi orada tabii bir yapmamak lazım. fark var. Onu anlatmak lazım. Yani benim yorum yapmadığım kısım neyi değiştirirsin kısmıydı. Evet, doğru. Yani ben o saatin neyi değiştirirsin tarafını bir kullanıcının kolunda en azından bir hafta 10 gün bir ay geçirmiş birinin yorum yapması gerektiğini düşündüğüm için öyle söyledim. Yoksa 25 senedir ben saatlerle iç içeyim. Dubai Watch Week'e devamlı giden çağrılan üyelerden biriyim. Basın mensuplarından biriyim. Belki seyredenler olmuştur. Yani oradaki bir horoloji forumunda bu işin çok üst düzeylerinden biri ismini vermek istiyorum. Bir yanlışını düzelttim. Yani teknik bilgi konusunda ben o karşımdaki insanın milyonda biri olamam belki. Ama yeri geliyor bazı şeyleri hepimiz kaçırabiliyoruz. Dolayısıyla ben başta söylediğimi tekrarlıyorum. Biz Horovax olarak buradayız. Biz eğer Horovax olarak teknik bilgiyi ya da herhangi başka bir bilgi yani bunu doğru olarak karşıdakine aktarabiliyorsak ben hiç konuşmam yani sorun da değil yani sonuna kadar suskun kalabilirim yani. Evet çok eğlenceli bir başlangıç oldu. Güzel bir soruydu. Teşekkür ediyoruz. Soran arkadaşa da teşekkür ediyoruz. Yani. Ben de teşekkür ediyorum. Üzerinden biraz zaman geçmesine rağmen etkileri hala devam eden ve konuşulan bir konu var. Rolex'in bu Schurer'i satın alması. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bize yani hem Türk piyasasına hem uluslararası satış arenasına etkileri nasıl olur? Tekrardan bir yorum rica ediyorlar. Ya ben başlayayım istiyorsan. Uzmanlık alanında aslında evet. Yani bir Horovax'ı kurduğumuz gün böyle bir sonuç olacağını biliyorduk. O yüzden buna uygun bir platform yaratmaya çalıştık. Elimizden geldiğince de yaptık işte horopool.com diye bir sitemiz var. Türkiye'de ikinci el konusunda bende olabilecek en doğru sistem, en güvenilir sistem ama bu başka bir konu. Başka bir videoda yaparız. Bu Schurer konusuna gelince spesifik olarak şöyle bir detay var. Çok insanın göz önünde bulundurmadığı. Bu Schurer'in sahibi 90 küsur yaşında ve varisi olmayan bir adam. Evet. Yani bu adam Allah gecinden versin ama yani bir şekilde vefat edecek ve bu Schurer böyle ortada kalacak. Düşünsene Rolex bu Schurer'i bir Richemont'un ya da Swatch grubun ya da Kering'in falan başka bir grubun himayesine geçmesini kabul edilebilir mi? Yani düşünsene Rolex gibi önemli bir marka %15 satışının olduğu bir şey Richemont grubuna ait. Richemont grubu kim? IWC, Panerai, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Baume & Mercier falan filan. Çok fazla bir seçeneği yoktu Rolex'in. Yani bu hamleyi yapması gerekiyordu. Tabii orada bundan sonra ne olacak mevzusu var. Bundan sonra ne olacağı hepimiz birlikte göreceğiz. Yani Türkiye'de Rolex'in bayileri var. Bu bayiler direkt Rolex'le çalışan yani bir distribütör mantığıyla çalışmayan şeyler. Bilemiyorum yani Türkiye'de ya da dünyanın herhangi bir yanında nasıl bir şey olacak ama bu Louis Vuitton grubunun Hodinkee tarafına yatırım yapması, Hodinkee'nin bu Crown and Calibre'ı alıyor olması. Yani ikinci el
sıfırdan ayrılmaması gereken bir parça. Bu kesin yani. Evet. Bunu bir şekilde kabul etmek lazım. Rolex de bunu zaten o ilk sertifikalı programı açıklayarak başlattı. Üzerine de en büyük bayisini, hatta dünyadaki en büyük multibrand oluşumunu satın alarak devam ettirdi. Şimdi yeni bir saat tanıtıldı. IWC Pilot Performans Kronograf diye. Biraz ses getirdi. İlginç bir durumla karşılaştım bu arada. Saat tanıtıldığında saat çapı 42,5 mm olarak gözüküyordu IWC'nin web sitesinde. Şu anda 41 mm olarak düzeltmişler. Bu saatle ilgili yorumlarınızı merak etmişler sıcağı sıcağına. Ya ben hemen kısaca konuşup Burak'a atayım topu. Ben saati beğendim. Hoşuma gitti. Teknik özelliklerine çok bakmadım ama bir versiyonunun seratonyum bilezikli olması beni cezbetti diyebilirim. Kronograf dizilimini çok beğendiğim bir dizilim değil o. Ben farklı bir dizilim tercih ediyorum. Eleştirim de bu saatin IWC'nin pilot saatleri segmentine çok uygun olmaması. Ben bunu bir pilot kronograf olarak oturtamadım kafamda. Ben de öyle Yani maalesef. şimdi IWC çok uzun zamandır pilot saatleri üreten bir marka. Ve bütün ürettiği pilot saatlerini belli bir tasarım dilini kullanarak üretiyor. Uzaktan baktığında bu IWC pilot saati Kesinlikle. diyorsun. Yani akrep yelkovanından tut, yandaki bir türlü boyu uzamayan kronograf butonlarına kadar bu bir IWC pilot kronograf diyorduk şimdiye kadar. Ben konsept olarak çok beğenmedim. Seratonyum'a hiçbir şey demiyorum. Teknik özelliklere bir şey demiyorum. İçindeki mekanizma. Ama sonuç itibariyle bir saatin tercih edilmesini sağlayan onun tarzı, stili ilk plandadır diye düşünüyorum. En azından bendeki motivasyon böyle. Ben de onu kafamda bir pilot saati olarak canlandıramadım. Hani IWC'nin böyle bir saati yapma gibi bir fikri vardıysa bence makul, gayet güzel. Pazarda da bir yeri olacağına inanıyorum ama pilot demeseydi, Racing deseydi, arkasında AMG falan var. Yani pilot ürün grubuna ben oturtamadım kafamda. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama Ben Doruk'a hemen bir soru sorayım. O saati şöyle biri yürürken kolunda uzaktan gördüm. Bir marka söyle. Tag Heuer. Takar. Evet. Herhalde farklı bir cevap verecek biri yoktur bu dünyada. Yani. Eğlenceli bir soruyla birazcık bakalım. konu dışına Hadi çıkarak bakalım. devam edeyim. Giysi sponsoru olmak istiyorlar. Öyle mi? Evet, böyle bir mail geldi. Bu konuyla ilgili Umarım düşünceniz Mail nedir? Timberland'den gelmiştir diye. Ben de onu dedim. Benim İki, Floren'den iki marka gelmiş. var dedim. Sizin sıklıkla kullandığınız. Yok, onların haricinde bir yerden geldi ama Tamam. bunu eğlencesini araya eklemiş olayım ben. Okay. Orient markası hakkında ne düşünüyorsunuz? Neden kanalınızda bu markayla ilgili bir paylaşıma rastlamıyoruz? Ben bu soruya haftada bir defa cevap veriyorum. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim Instagram'dan. Anlıyorum, fiyat performans olarak birim paraya alınacak güzel saatler yapıyorlar ama bir kez daha altını çizeyim. Bizim burada ona yer verebilmemiz için Türkiye'deki distribütörün bizimle iletişime geçmesi lazım. Biz kesinlikle işte ne bileyim alt segment ürünlere yer vermiyoruz. Bu söylemi hiçbir zaman zaten söylemedik. Böyle bir şeyin arkasında durmadığımızı da zaten incelediğimiz saatlerle, kanalda konuk ettiğimiz saatlerle belli ettiğimizi düşünüyorum bu zamana kadar. Ama Tusiyosa örneğinde olduğu gibi gidip birer tane de Orient almayalım bence. Hani bir zahmet bizimle temasa geçip bize bir iki tane Orient yollasınlar. Biz de bakıp kanalda yer verip veremeyeceğimize karar verelim diye düşünüyorum. Kendi markasını tanıtmak isteyen markalarla biz tabii haliyle temas halinde oluyoruz. Marka kendisi burada olmak istemiyorsa ve o markanın çok öne çıkan, hani o gün için çok talep edilen, görülmesi gereken bir modeli yoksa yapacak bir şey yok. Haftada bir tane video yapıyoruz zaten. Limited Edition saatlerin yanı sıra Horobox özel limitli saat aksesuarları üretmeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyoruz. Güzel. Bu soru tam zamanında gelmiş. Belki de biz zamanını mı bekledik bu soruyu seçerken bilemiyorum ama Doruk sırıtıyor. Bir orada. numaralar adam yapmış orada. olabilirim. Özellikle saat dünyasında bir kutu problemi var. Yani ben de bunu senelerdir bir koleksiyoner olarak, saatlere tutkun biri olarak yaşıyorum. Çok yakın zamanda 3-4 tane çok özel kutu yapıyoruz. Ve limited edition olacak, Evet. numaralı, belli bir adette. O kutuları öncelikle söyleyebilirim. Ya bizim için güzel bir çalışma olacak. Onun ötesinde zaten işte saat tepsilerimiz var, taşıma kutularımız var. Bizim üretimimiz, yani bizim ürettirdiğimiz, sadece horoboxshop.com'da bulabileceğiniz birçok ürün var böyle yani. Tudor'un ülkemizdeki ilk butiğini Antalya'da açması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumunuz nedir?
Buna siz yorum yapın. Ben maalesef Covid oldum, gidemedim butiğin açılışına. Orada Yani olmak isterdim. biz Güzel Doruk'la- bir organizasyonu kaçırdım. Doruk'la gittik. Güzel bir organizasyondu. Şimdi işin Antalya kısmı sonuç itibariyle tahmin ediyorum burada soruyu soran neden İstanbul'da açılmadı ya da Ankara'da açılmadı gibi bir şey demek istemiş. Aynen öyle. Şimdi ben tabii Ben de öyle Antalya'yı yorumladım. tatilden tatile giden biri olarak ekonomik yapısını bilemem ama sonuçta turizmle alakalı Türkiye'nin hatta dünyanın en önemli merkezlerinden biri. Dolayısıyla ben Tudor'un yatırımsal manada turistlerin bu derece ziyaret ettiği bir lokasyonu seçmiş olmasını makul görüyorum. Bence mantıklı. Yani herhalde yerinde bir seçimdir diye düşünüyorum. İstanbul seçeneği bence çok mantıklı değil onlar için. Niye dersen İstanbul'da Tudor gibi bir markanın butiğini açabileceğin lokasyon sayısı belli ve oradaki Evet. hem doluluk var hem bir dükkan bulsanız bile inanılmaz kiralar, yüksek şeyler. Antalya'daki durumu çok iyi bilmiyorum ama muhtemelen İstanbul'la kıyaslandığında maliyet tarafı çok daha düşüktür. Bunun Tabii da etkisi yani var diye düşünüyorum. şu da var. İstanbul'da birçok multi brand butikte Tudor'a rastlamak Evet. mümkün. Yani çok da güzel Yani butiklerde çok de fazla var. değil ama Evet. var yani Beymen'de bile Tudor'u Mesela. alabiliyorsun. Yani. Dolayısıyla evet burada belki aynı sonuç alınamayabilirdi. Sıradaki sorumuz 2023 yılına dair en beğendiğiniz saat hangisi oldu? Ben 2023 yılına dair en beğendiğim saati aldım. Daha ele geçiremedim ama bu videoyu yayınladığımızda muhtemelen elimde olur. O da IWC'nin Top Gun yeni çıkardığı 41 milim Mojave. Yeni çıktı saat biliyorsunuz. Biliyorum. Yeni tanıtıldı. Bir ay falan oldu galiba. İlk Hong Kong'da tanıtıldı. Yani buradan alamıyoruz tabii. Burada Türkiye'de biraz zor oluyor iş. Ama benim hem Paris'te hem Zürih'te butiklerle aram gayet iyi. Sağ olsunlar öncelik de veriyorlar. Çünkü gidip almam lazım. Orada duruyor. Alamadım da ama benim 2023'te en etkilendiğim model bence o. Ben ilk gördüğümde bu sorunun cevabını bu saatte vermezdim ama ikinci görüşümde fikrim değişti. Bunu dememden belki hangi saatten bahsettiğimi anlamış da olabilirsin. Tudor Black Bay 54. Neden böyle düşünüyorum? Biz Doruk'la fuarda o saati incelediğimizde klipsi, özellikle bileziğin klipsini saatin geneline göre çok büyük bulmuştuk. Neden bilmiyorum. Hala da aslında o kanımın arkasındayım ama Tudor butik açılışında Tudor'dan gelen yetkiliye sorduk. Yani dummy olması, örnek olması itibariyle klipste bir değişiklik var mıydı diye. Hayır, hiçbir değişiklik yapmadık. Hep bu klipsi dedi. Orada kolumuza taktık, denedik ve bu sefer çok hoşumuza gitti. Dolayısıyla ben klipsle ilgili tereddütümün artık kalmadığını da düşünerek Black Bay 54'ü 2023'ün beni en çok memnun eden saati olarak gösterebilirim diye düşünüyorum. Şimdi Serdar Bey'in yeni saatine hayırlı olsun diyelim. Tam da onunla ilgili bir soru gelmişti. Hemen onu peşi sıra ekleyeyim. En beğendiğiniz seramik IWC kronograf, pilot kronograf rengi nedir? Yani benim artık söylememe gerek yok ama Burak'tan biraz şüpheliyim. Burak ikinci bir seçenek var Burak'ın. Ben beyaz derim. Beyaz evet. Beyaz ya gerçekten. O da var yani onu da. Biliyorum olduğunu. Onun ilk başta fuarda da inceleme fırsatım olmuştu. Hatta Richmond Group Türkiye bize denememiz için göndermişti o saati geldiği zaman. Yanlış hatırlamıyorsam Evet. 2 sene önce miydi? 2 sene önce evet. Öyle. Bence şimdiye kadar gördüğüm en güzel beyaz saat. Christian Loub'la bir röportaj vardı, hatırlarsın. Orada farklı malzemelerde aynı renk tonunu tutturmak üzerine ne kadar kafa yordukları, Evet. ne kadar çalıştıklarından Evet, bahsetmişti. seramikle rubber'ı adam neredeyse ayıramıyorsun. Her şey Hissediyorum. aynı. Bir tane beyaz tonu kullanmışlar. Saatin kadranındaki kollardaki süper luminova da aynı beyaz. Kayış da aynı beyaz. Kasa da aynı beyaz. Bezel de aynı beyaz. Gerçekten çok güzel. Gördüğüm en iyi beyaz saat diyebilirim. O bakımdan benim favori rengim beyaz. Serdar Bey, sorumuz size. En beğendiğiniz Yordunuz beni ya. en beğendiğiniz Richard Mille modeli hangisi? Referansıyla alabilir miyiz? Yani 2 tane var. Birini seçmek zorunda olsam 6702'nin Quartz NTPT beyaz olanı alırım. Ama en efsane model bakarsak 1105 mavi temalı, o inanılmaz bir saat yani. Ona keşke ulaşabilsem, takabilsem ama çok zor. Sıradaki sorumuz, renkli kadran furyası sizce devam edecek mi? Edecek yani, etmemesi mümkün değil çünkü hep konuşuyoruz. 4 santimetre çapında bir cihazdan bahsediyoruz. Buna ya tasarımsal ya mekanik bir şeyler Evet, koyman aynen lazım. öyle. Mekanik tarafta artık koyacak bir şey kalmadı yani, uyduruyorlar kafalarından. Mecburen tasarımsal şeyler devam edecek. Bu arada Tabii. hepimiz seviyoruz renkli kadranları. Evet, tabii. Bulduğumuz yerde eğer kendi tarzımıza uygunsa, bütçede bizim verebileceğimiz bir seviyedeyse renkli kadranlara doğru gidiyoruz. Katılıyorum ben de. Yani sonuç itibariyle şimdi bir trendsetter diye bir laf var. O trendi belirleyen manasına geliyor.
Bence bu renkli kadran olayında, hatta pek çok olayda böyle ama renkli kadranda daha çok ayyuka çıktı diyeyim. Rolex burada çok ciddi bir belirleyici oldu. Rolex bu tür renkli kadranlarını ya da aykırı renklerdeki kadranları üretmeye devam ettiği sürece bence piyasada her zaman onu takip edecekler olacaktır diye düşünüyorum. Evet, o Oyster Perpetual'a koyduğu 5-6 renkli olay Evet. başka bir noktaya geçti. Aynen öyle. Yine bir takipçi sorumuz. Edox markası hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben geçmişte bir tane Edox kullandım. O da kısa bir süre kullanmıştım. Büyükçe bir saatti. İşçilik açısından falan gayet güzeldi. Başarılı bir saatti ama markanın genel üretim kalitesi, yapım kalitesi, komplikasyonları, ele alım tarzı, bunlara aşina değilim. Yani aklımda kalan Edox güzel kaliteli bir saat olması sadece. Hatırlıyor musun kapalı çarşı dönemlerimizde? Evet. Bir tane Edox'u ben tam alıyordum. Alayım mı almayayım mı bıraktık Neydi o? gittik bir daha geldik. Çok iyi hatırlamıyorum ama Edox olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Yani neydi, model neydi hatırlamıyorum. Ama Allah marka Allah. Ben de Edox'tu. hatırlayamadım yani. Hatırlarsan şey de vardı, Yalın da vardı. Bir arkadaşımız daha vardı yanımızda. Ben taktım kafayı, alacağım. Burak diyor ki biraz daha düşünelim. Bir emin misin falan. Neler yaşamışız. Evet, Bak, neler hepsini yaşamışız düşünsene böyle Edox. kabus ya yani. Edox konusunda evet, yani sonuç itibariyle o da resmen ülkemizde temsil edilen markalardan biri. Hani buradan ona da bir çağrıda bulunmuş olalım, bilemiyorum ama eğer saatler bir şekilde elimize ulaşırsa biz de onları inceleyip en azından merak eden takipçilerimizin sorularına biraz olsun bir cevap verebiliriz diye düşünüyorum. Seve seve tabii çok isteriz. Son sorumuz. Patek Philippe yeni bir saat tanıttı. Referans numarası da oldukça manidar. 1938P. Minute Repeater, alarm özellikli. Philip Stern'e bir atıfta bulunularak Tribute to Philip Stern adıyla bu saatle ilgili yorumlarınızı merak ediyorum. Yani çok yorum yapılacak bir saat Yani. değil. Çok özel bir saat. Zaten yani ticari hiçbir mantığı olmayan bir saat. Yani. Tamamen marketing tarafına yönelik bir hareket. Biz o saati görebileceğimizi bile düşünmüyorum. Yani canlı olarak yine göremeyeceğimiz modellerden biri. Kadranında böyle bir silüet olan bir saati kullanır mıydım? Muhtemelen kullanmazdım. Kim kullanır o da tartışılır. Ama diyorum ya, ticari bir beklentiden öte tamamen marketing tarafında yapılmış bir çalışma. Yani ben de öyle düşünüyorum. Birinci derecede kullanıcısı olmayacağım bir marka ve segment, yorumumun ne kadar kıymeti olur bilmiyorum ama ben de kadranında bir insan silüeti olan bir saati açıkçası sanki oraya bir wallpaper konmuş gibi kullanacağımı düşünmüyorum. Yani buna benzer Nautilus'un 40. yılını simgeleyen Evet, bir şey mezar var. taşı Bir gibi. mezar taşı demiştim ona da. Yani ikinci kötü Patek yorumum olacak. Belki biraz amiyane sıfatlar tercih ettiğim için ama mezar taşı arkasından wallpaper. Kusura bakmayın ama fikrim bu yani. Üzerinde surat olan bir saat takacağımı düşünmüyorum. Şimdilik bir soru cevap köşemizin daha sonuna geldik. Takipçilerimize değerli sorularını bizlere ulaştırdıkları için teşekkür ediyoruz. Yeni sorularımız için de sosyal medya kanallarımızı takip etmenizi ve oradan bizlere sorularınızı iletmenizi rica ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ben o ilk soruyu soran arkadaşa da buradan bir çağrıda bulunuyorum. Bana bir mail atarsa karşılıklı oturalım, bir kahve içelim. Doruk'u da Burak'ı da almayalım yanımıza. Bir teknik bir konuşma yapalım kendisiyle. Teknik. Evet, teknik. Sadece konuşacağız. Sadece teknik. Evet, evet. Peki. Bir hafta sonları. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.